Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir gözleme tarifiyle geldim. İç malzemesi de içerisine girince gerçekten ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle gözlemenin hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 7 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı instans maya, isterseniz maya kullanmaya da bilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadarını hamur içerisine ekliyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı kadarını da hamuru yoğurduktan sonra hamurun üzerine sürmek için ayırıyorum. Ben bugün gözleme hamurunu ayranla yoğuruyorum. Sizin de ayranla yoğurmanızı tavsiye ederim. Gerçekten inanılmaz bir lezzet veriyor. Eğer ayran kullanmak istemezseniz su ile de yoğurabilirsiniz. Toplamda hamur için 500 mililitre ayran kullandım. Yani yaklaşık 3 su bardağı dolusu su ya da ayran ekleyebilirsiniz. İyi bir sonuç alabilmemiz için hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Ben yaklaşık yoğurma kasesinin içerisinde 5 dakika kadar yoğurdum ve hamur istediğim kıvama geldi. Hamuru güzel bir şekilde yoğurduktan sonra ayırdığım sıvıya her tarafına gelecek şekilde sürüp üzerine bir kapak kapatıp yarım saat kadar hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada gözlemelerin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin ya da tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 adet orta boy ince ince kıydığım kuru soğanı ekliyorum. Eklediğim soğanı şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra içerisine 1 adet ince ince doğradığım kapya biberi ekliyorum. Soğan ve biberin rengi dönene kadar kavurduktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates biber salçası karışımı ekliyorum. Eklediğim salça da kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Bir yemek kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuz ekleyip tekrar kavurmaya devam ediyorum. Baharatlarını ekleyip şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra ince ince kıydığım 7-8 dal taze soğan ekliyorum ve daha sonra ince ince kıydığım yarım demet maydanoz da ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Taze soğan ve maydanozu da ekledikten sonra çok öldürmeden içerisine yarım kilo lor peynirini ekliyorum. Tekrar peyniri de ekledikten sonra bir iki defa karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. İç harcımız bu şekilde hazır. Bu hazırladığımız iç harcını istediğiniz böreklerde kullanabilirsiniz. İster el açması böreklerde, isterseniz hazır yufkalarla istediğiniz tür böreği yapabilirsiniz. Lor peynirini ekledikten sonra çok kavurmamıza gerek yok. Şöyle bir iki defa karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Ben iç harcını hazırlarken hamur da istediğim gibi dinlendi. Yoğurma kasesinin içerisinden çıkartıp masanın üzerine alıyorum ve bezelere bölüyorum.
Ben bu hazırladığım hamurdan 11 eşit beze yaptım. Ama tabii ki de sizler isterseniz daha büyük, daha küçük gözlemeler de yapabilirsiniz. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum. Yapışmalar olabilir. O yüzden tepsinin altını unlayalım ve daha sonra bezelerin üzerine de biraz un serptikten sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Yaklaşık 5 dakika dinlendirdikten sonra hamurumu açmaya başlıyorum. İlk etapta fazlasıyla un serpebilirsiniz. Hamurumuz yumuşak olduğu için eklediğimiz unu içerisine çekecektir. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamuru açarken çok öyle şekilli, çok yuvarlak açmamıza gerek yok. Katlayacağımız için hiç sıkıntı olmaz. Hamur açmakta acemi olan arkadaşlarım açarken kullandığımız unun içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar nişasta ekleyebilir. Bu şekilde daha kolay açılacaktır. Yaklaşık 65 santim genişliğinde açtığım hamurun üzerine bir çay bardağı sıvı yağ fırça yardımıyla gezdiriyorum. Toplamda bütün gözlemeler için bir çay bardağı sıvı yağ yeterli geldi. Çok öyle yağlamanıza gerek yok. Yağın her tarafına eşit bir şekilde yayılması için videoda gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırıp indiriyorum. Yağın her tarafına gelmesini sağlıyorum. İki ucundan yelek gibi katladığım yerlerini de aynı şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra içerisine hazırladığım iç harcından ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar iç harcından eklememiz yeterli gelecektir. Kaşığın tersiyle eklediğim iç harcını yaydıktan sonra karşılıklı iki ucunu da üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve daha sonra parmaklarım ucuyla yanlarını bastırıp kapatıyorum. Evet, gözlememiz bu şekilde hazır. Sizin de gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Evet, izlerken sıkılmayın diye hızlandırarak bir gözlemeyi daha size göstermek istiyorum. Sizler izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, bir yerlere gelmesi gerçekten sizin desteğiniz benim için çok önemli. Tariflerimle ilgili iyi ya da kötü görüşlerinizi bana yorumlarda belirtebilirsiniz ya da aklınıza takılan bütün soruları sorabilirsiniz. İnanın ki gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Ben bugün lor peynirli gözlemeleri bu şekilde yaptım. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli oluyor. Ama tabii ki de sizler isterseniz aynı hamurla, aynı iç harcıyla klasik bir şekilde yarım ay şeklinde gözlemelerinizi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Gerçekten o şekilde de çok lezzetli oluyor. Bütün gözlemeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Ben bugün gözlemelerimi sacın üzerinde pişiriyorum. Ama sizlerin bu şekilde gözleme sacı yoksa aynı işlemi bir tavanın içerisinde yapabilirsiniz.
Gözlemeleri sacın üzerine koyduktan sonra üzerini yağlıyorum ve ters çeviriyorum. Çevirdiğim tarafını da yağlıyorum. Birer kere yağlamanız yeterli gelecektir. İki tarafını birer kere yağlayıp çeviriyorum. Gözlemeleri pişirirken bir tarafının tam pişmesini beklemeden mutlaka diğer tarafını çevirelim. Bu şekilde daha kat kat ve gerçekten çıtır çıtır gözlemeleriniz olacaktır. Ben gözlemeleri pişirirken sacın üzerinde biraz daha fazla bekletiyorum. Benim çocuklar biraz daha pişmiş, biraz daha çıtır seviyorlar. Ama tabii ki de sizler daha yumuşak gözleme seviyorsanız bu kadar pişirmenize gerek yok. Ben bugün gözlemelerimi lor peynirli yaptım. Ama tabii ki de sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Kıymalısı, patatesli, gerçekten hepsi de muhteşem oluyor. Evet, aynı şekilde bütün gözlemeleri pişirdim. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor. Size birazdan iç dokusunu da göstereceğim. Nasıl kat kat olduğunu, nasıl muhteşem gözüktüğünü sizler de göreceksiniz. Eğer şimdiye kadar gözleme hamurunuzu ayranla yapmadıysanız bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ederim. Aradaki farkı sizler de göreceksiniz. Bu gözlemeleri bu şekilde hazırlayıp soğuduktan sonra derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra isterseniz mikrodalgada, isterseniz tost makinesinde ısıtıp tüketebilirsiniz. Gerçekten lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sizler gözlemenin muhteşem görüntüsünü izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.